Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Modeli nerede isterseniz orada kullanın. İsterseniz bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde, kendiniz için kaşkol, şal, hırka, yelek, birçok yerde kullanabileceğiniz harika bir örgü modeli arkadaşlar. Modelimiz 10'un katlarından oluşturdum ben. Dilediğiniz gibi katlarını değiştirebilirsiniz. Bu aradaki trabzanları ben 5 tane koydum. İsterseniz 3, 4, 5, 7 kaç tane aklınıza gelirse kendi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bana göre 5 tane modelle uyumlu oldu. Onun katları artı 3'er tane de kenar ilmekleri ekledim ben arkadaşlar. Modelimiz gerçekten de hem çok şık hem de çok kolay, hızlı ilerleyen bir model. Bunun için 2 tane bebe ipi kullanıyorum. Tığ numaram ise 2.75 milimlik bir tığ kullanıyorum. Elinize yatkın olan herhangi bir tığ tercih edebilirsiniz. Ben şimdi modeli kurmak için sadece 2 model üzeri göstermek istiyorum. Bu kadar yeterli gelecek bana. Siz de bebek battaniyesi yapacaksanız eğer göz kararı 1 metre zincirlerinizi çekin. Hatta 1 metre 5 santim de fazladan ekleyin. Fazla gelirse makas yardımıyla kesebilirsiniz. Eksik gelirse sökmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Zincirlerimi çekerek hemen başlıyorum. Bu kadar zincir bana göre fazla, bile fazla geleni kesiyoruz hemen. Başına sarıyorum. 1 2 3 4 3 tane atlayıp 4. zincirin içine batıyorum. Burada bir tane trabzan. Zinciri de bir tane trabzan olarak hesaplıyorum. Başına sardım. Yanındaki zincire batıyorum. Bir tane trabzan. 3 tane oldu. 3 tane zincirimi çektim. Aşağıdan bir atla, 2 atla, 3. yuvaya sık iğne yaptım. 3 tane zincir başına sardım. Aşağıdan bir atla, 2 atla, 3. yuvaya batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Yanındaki yuvadan bir tane trabzan. Yanındaki yuvadan bir tane trabzan, toplamda 5 tane yapalım. Ara trabzanları 5 tane, kenarda sadece 3 tane kuruyoruz. 3 tane zincir çektim. Bir atla, 2 atla, 3. yuvaya batıyorum. Tekrardan sık iğne. 3 tane zincir çektim, başına sardım. Bir atla, 2 atla, 3. yuvaya bir tane trabzan, yanındakine bir trabzan, yanındakine bir trabzan. Kenarda toplamda 3 tane trabzanlarımı yaptım. Bu şekilde 2 model yeri hazır arkadaşlar. Şimdi bir tane zincirimi yaptım, örgümü çevirdim. Hemen baştaki trabzanımın üzerine bir tane sık iğne, yanındakine bir tane sık iğne, yanındakine bir tane sık iğne yaptım. Modeli dilerseniz tek renk veya 2'den fazla renk de tercih edebilirsiniz. Başına alıyorum bu şekilde. Birinci yuvaya değil, hemen ikinci yuvaya batıyorum. 1 2 3 tane trabzan aynı yuvaya yaptım. Bir zincir yaptım, başına sardım, atlattığım yuvaya geri dönüyorum. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane oldu.
Hemen ilk gelen trabzanın tepesine bir tane sık iğne, yanındakine sık iğne, toplamda 5 tane sık iğne yan yana yapalım. Başına sardım, birinci yuvayı atlıyor, hemen karşıdaki yuvaya geçiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Model sürekli kendini tekrar ediyor. Tekrar atlattığıma geri dönüyorum. 3 tane trabzan oraya yaptım. Kenarda 3 tane trabzanım var. Her birinin üzerine bir tane sık iğne. 2 sık iğne, 3. sık iğnemi zincirin içine batarak yaptım. Böylece birinci rengimizin tekrarını bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci rengimizi bağlıyoruz. Ben modelde pembe kullandım. Pembe ipim bittiği için lila tercih ediyorum. Öncelikle bu şekilde bunu sabitleyip içinden geçirerek sıkılaştırdım. Buraya 3 tane zincir yaptım. Örgümü çevirdim. Başına sardım. Burada 3 tane yuva var, sık iğne. Birinci yuvamız zaten zincirimiz burada bir. O yüzden trabzan yaparken bir yuvayı atlıyor, ikinci yuvaya batıyorum. Tekrar bir trabzan, üçüncü yuvaya batarak bir trabzan. Zinciri de bir tane saydığımız için 3 tane oldu. Buradaki ipinizi istersen koparabilir, isterseniz de aradan gizleyebilirsiniz. Model tekrarı yapacağız. 3 zincirimi yaptım. Tam orta kısmında bir zincirimiz var. Oraya batıp sık iğne yaptım. Yine 3 tane zincir başına sardım. Hemen ilk gelen sık iğnenin tepesine batıyorum ve her bir yuvada bir tane trabzan yapıyoruz. Toplamda 5 tane trabzanımızı yapalım. 5 tane trabzan yaptım. Yine 3 tane zincir tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. 3 tane zincir bir sonraki sık iğnenin üzerine batıyorum. 1 yanındaki 2 yanındaki 3 tane oldu. Bir tane zincirimi yaparak örgümü çevirdim. Sık iğne yaparken hemen baştaki yuvaya batıyoruz. Trabzan yaparken bir atlayıp ikinciye batıyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Toplamda 3 tane sık iğne yaptım. Başına sardım. İlk yuva değil, ikinci yuvaya 1 2 3 tane trabzan. Bir zincir başına sardım. Geri dönüşümü yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Tekrar göründüğü gibi modelimiz oluştu. Hemen ilk gelen yuvaya bir tane sık iğne, yanındakine bir tane sık iğne, yanındakine bir tane sık iğne, toplamda 5 tane sık iğne yaptık. Başına sarıyorum. Hemen şuradaki yuvaya buradaki ipi de alacağım. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir başına sardım. Arada gizlediğim ipi de alıyorum şuradan, görünmesin. 1 2 3 tane yaptım. Gördüğünüz gibi model tekrardan bitti. Bu renkle çok daha güzel oldu arkadaşlar. Bir sık iğne, 2 sık iğne, 3. sık iğnemi zincirin içine batarak yaptım. İkinci modelimizi de bitirdik. Modelimiz sürekli tekrar olduğu için sürekli anlatarak sizi de boğmak istemiyorum arkadaşlar. Tekrar lila olan ipinizi bırakıyorsunuz. Krem olan ipinize geçiyorsunuz ve 1 2 3 tane zincirinizi yaptınız. Başına sarıyorsunuz. Trabzan olduğu için buradaki zincir trabzan.
Baştaki yuvayı atla, ikinci yuvadan bir trabzan, yanındakinden bir trabzan, toplamda 3 tane oldu. 3 tane zincir çekip ortadaki boşluğa sık iğne. 3 tane zincir çekip bir sonraki yuvaya tekrar trabzanlar yapıyoruz. Her bir yuvanın içinde bir tane trabzan, toplamda 5 tane trabzan yaptık. 3 tane zincir tepe boşluğa sık iğne. 3 tane zincir bir sonraki sık iğneye 1, yanındaki 2, yanındakine 3, toplamda 3 tane yaptık. Tekrar çevirip aynı işlemi uyguluyorsunuz arkadaşlar. Model bu kadar kolay. Bana göre lila ipim daha güzel oldu. Pembe de çok güzel oldu. Kız çocuklarınıza battaniye yapıyorsanız krem ve pembe ya da lila tercih edebilirsiniz. Erkek çocuklarınıza yapıyorsanız mavi falan da tercih edebilirsiniz. Her iki renk de gayet güzel oldu. Modelimin sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.